Selam herkese. Bugün bu videoda sizlere akşam aile toplanmasına yaptığımız lahana ve yaprak dolmasının, yani parantez içerisinde sarma diyelim. Biz dolma dediğimiz için her seferinde dolma diyorum. Dolmasının tarifini anlatıyor olacağım. 2 tencere lahana, 1 tencerede tadımlık yaprak dolması yaptık. Bizde yaprak dolmalar böyle dolu dolu, tombul tombul olur. Lahana dolmaları ise kusursuz bir şekilde olmaz. Onlar da yine dolu dolu ve bol lahanalı olur. Hemen size anlatmaya başlıyorum. Zaten mamamla, yani annemle beraber yapıyoruz. Bir büyük kuru soğanı rondodan çekiyoruz. Tabi bu arada isteyen elde de kesebilir. Biz de çoğunlukla öyle yapıyoruz. Fakat vaktimizin olmadığını düşündüğümüz zamanlarda, acele ettiğimizde direkt rondo kullanıyoruz. Hiç kendimizi kısıtlamıyoruz bu konuda. 1 kilo dana kıymanın üzerine bu çektiğimiz soğana ekliyoruz ve yarımşar demet maydanoz ve dereotunu aynı rondoda çekiyoruz. Bunların hepsini dediğim gibi elde kesebilirsiniz. Normalde biz de elde küçük küçük kesiyoruz ve soğanın üzerine bu yeşillikleri de ekledikten sonra 1 su bardağı pirinci iyice yıkadıktan sonra ekliyoruz. Bu da yaklaşık 280-300 gram aralığında oluyor, gram isteyenler için. Bunun üzerine 3 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızı biber ekliyoruz. Ve 2 dolu böyle tepeleme çorba kaşığı salça, domates salçası ekliyoruz. Ve yarım çay bardağı kadar da su ekliyoruz. Eğer kıymanız bol yağlıysa yağ ve su oranını ona göre güncelleyebilirsiniz. İyice yoğurduktan, homojen hale getirdikten sonra lahanamızı haşlamaya koyacağız. Burada klasiklerden gidiyoruz. Çok farklı teknikler, farklı kolaylıklar çıktı. Fakat biz bildiğimiz usulden ya yaprak yaprak çıkarıp kaynatmaktan ya da bu şekilde kök kısmını olabildiğince aldıktan sonra kaynar suya oturtacağız ve size bunu zaten gösteriyor olacağım. Kaynattığımız suyun ortasına lahanamızı koyuyoruz ve biraz bastırıp içine ulaşmasını sağlıyoruz. Bunun üzerine tekrar kaynar su döküyoruz. Zaten döktükçe böyle yaprakların arasına dolduğu için su azalıyor. Olabildiğince eklemeye devam ediyoruz ve kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyoruz. Çok yoğun bir haşlama yapmaya gerek yok, biliyorsunuz. Çünkü parçalanmasını istemiyoruz. O yüzden yumuşaması yeterli olacaktır. Yaprak yaprak bu şekilde ayrılıyor ve sarma işlemine artık geçiyoruz. Önce tenceremizin tabanını lahana yaprağıyla kaplıyoruz. Herhangi bir dibinin tutma ihtimaline karşı dolmalarımızı güvenceye alıyoruz. Ve kökünü aldıktan sonra kalın olan kısımlarını, sarmakta zorluk çıkaracak olan kısımlarını alıyoruz. Ve kıymamızı içine yerleştirdikten sonra sarmaya başlıyoruz. Bazı kesim kenarlarını kapatır, bazı kesim kapatmadan sarar, bazısı kalem gibi sarar. Biz dediğim gibi kenarlarını kapatarak, çok küçük yapraklar kullanmadan böyle büyük büyük ve içini de bol bol doldurarak yapıyoruz. Bizim usul bu şekilde oluyor. Yaprak dolmanı da aynı şekilde yapıyoruz aslında. Bir taraftan bir posta daha aynı ölçülerde kıyma hazırlıyoruz. Normalde bunun tamamını yaprakta kullanacaktık. Fakat uzun zamandır lahana dolması canımız çok çektiği için biraz daha lahana sarmaya karar verdik. Elimizde de vardı. Ve hemen sosunu anlatayım. 1 çorba kaşığı salçayı sulandırıyoruz. Üzerine tatlı kaşığının ucu kadar tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve 1 kahve fincanı kadar zeytinyağı ekleyip bir sulandırıyoruz. Burada zaten dolmanın üzerine su ekleyeceğiz ama salçanın katı kalmaması için bir sulandırmak gerekiyor, biliyorsunuz. Sulandırıp böyle yaydıktan sonra dolmaların hemen hemen aynı hizasına gelecek kadar su ekliyoruz. Üzerine tabağımızı yerleştirdikten sonra kapağını kapatıyoruz. Fokurdayana kadar ocakta yüksek ateşte bırakıyoruz. Fokurdamaya başlayınca orta ateş, kısık ateşe alıyoruz ve yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Burada ben bir taraftan lahanaları sararken bir taraftan mamam yaprak dolmaya başladı. Ve diğer ikinci tencerenin sosunu yine hazırlıyorum. Aynı şekilde 1 çorba kaşığı domates salçasını sulandırıp zeytinyağını ekleyip tuz, karabiber ve toz kırmızı tatlı biberi ekleyip karıştırıp dolmanın üzerine yayıyoruz. Yine burada suyunu da gösteriyor olacağım ne kadar eklediğimizi. Böyle hemen hemen dolmanın hizasına gelecek kadar su ekliyoruz. Burada zaten görüyorsunuz. Üzerine tabak kapatıp aynı şekilde fokurdayana kadar altı harlı bırakıyoruz. Ve ne zamanki fokurdamaya başlıyor, orada kısıyoruz. Artık iyice lahanalar böyle ağza dağılacak kıvama gelene kadar, içi pirinçleri pişene kadar bir güzel ocakta bırakıyoruz. Burada artık
tamamen ben de yaprak kısmına katıldım. Kalan harcımızı komple yaprak dolma yaparak geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tombul tombul. Bizim zeytinyağlı dolmalarımız da bu şekildedir. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bizde kalem inceliğinde olmaz. Dolu dolu lopik lopik dediğimiz tombullukta olur. Açıkçası bize daha lezzetli geliyor. Ben bu arada incesini de yedim. O da çok lezzetli oluyor. Ben öyle de beğeniyorum. Ama dolu bence başka. Saplarını gördüğünüz gibi atmıyoruz. Zeytinyağlı dolmada da aynısını yapıyorduk. Böyle mayhoşluk vermesi için dolmanın üzerine döküyoruz. Bunun sosunda salça kullanmadık. Sadece su döküyoruz. Üzerine yaprakla kapatıyoruz ki kurumasın açıkta kalan kısımları. Dolmaların hizasına kadar su koyuyoruz. Tabağımızı koyup kapağı kapalı yine aynı şekilde fokurdayana kadar. Fokurdadıktan sonra da altını kısıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tencerenin yarısına kadar da suyu var. Özlü, yoğun. Bunun gibi lezzetli, farklı, pratik daha birçok tarif görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifi beğendiyseniz videoma bir like atarsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.